Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şimdi tam da mevsimiyken çok güzel tam kıvamında bir incir reçeli tarifi hazırladım. Şöyle parlak görünümlü ve asla dağılmayan incir reçeli tarifinin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugünkü tarifimde toplamda 1 kilogram kadar siyah incir kullandım. Kullanmış olduğunuz incirler muhakkak sert kıvamlı olsun. Herhangi bir yerinde ezik ya da çürük olmamasına dikkat edelim. Şimdi incirlerimi öncesinde güzelce yıkadım ve şu sap kısımlarını hafifçe kestikten sonra bir kürdan yardımıyla üzerine delikler açıyorum. Dilerseniz bu aşamada bir çatal ya da bıçak yardımıyla da bu delikleri açabilirsiniz. Şöyle birkaç yerine batırarak üzerinde delikler açmanız yeterli. Bu sayede incirlerinizin içine şerbeti daha güzel çekecek ve reçeliniz daha güzel tam kıvamında olacaktır. Şimdi ben tüm incirlerimi bu şekilde hazırladım. Sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Reçelimin şerbeti için şöyle genişçe yayvan bir tenceremi alıyorum ve içerisine ilk olarak 200 mililitrelik su bardağıyla toplamda 3 su bardağı olacak şekilde toz şekerimi tenceremin içerisine döküyorum. Şimdi de üzerine yine aynı su bardağı ölçüsüyle 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ben 1 kilogramlık incir için 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su kullandım. Sizler eğer reçelinizi daha az sulu kıvamda seviyorsanız su miktarını da 3 bardağa indirebilirsiniz. Şöyle güzelce şeker ve suyu karıştırdıktan sonra tenceremi ocağımın büyük gözüne ve harlı ateşe kaynaması için alıyorum. İlk aşamada ocağımızın altı harlı ateşte olsun ve şöyle karıştırarak içerisindeki şekeri de güzelce eritelim. Şerbet içerisindeki şeker güzelce eridikten sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra da ocağımın altını orta ateşe getiriyorum. Şerbetimizin orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar kaynaması yeterli. 15 dakika sonrasında şerbetin içerisine öncesinde temizleyip güzelce üzerine delikler açmış olduğum incirlerimi teker teker bırakıyorum. İncirlerin üzerine delikler açtığımız için sıcak şerbete bıraktığımızda herhangi bir patlama riski de olmamış oluyor. Bu arada kullandığınız incirlerin de mutlaka küçük ebatlarda olmasına da özen gösteririm. Büyük incirler kullanmamaya dikkat edelim. Evet, tüm incirleri tencerenin içerisine aldıktan sonra sadece bu aşamada şöyle incirlerin her tarafında şerbet bulanması için bir tahta kaşık yardımıyla hafifçe karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra hiçbir şekilde kaşık kullanmayacağız. Reçelimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısık ayara getirelim ve kaynatmaya devam edelim. Ve bu şekilde ara ara tencerenin kenarlarından tutarak, karıştırarak şerbetin her tarafına geçmesini sağlayalım. Evet, şerbet içerisindeki incirlerimi bu şekilde tenceremi de ara ara sallayarak yaklaşık 30 dakika boyunca kaynattım. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kaynayan incirleri şimdi kenara alacağım. Tenceremi kenarda bu şekilde en az 2 saat boyunca bekletiyorum. Bu sayede incirler şerbeti içerisine çekerek daha güzel bir kıvam oluyor. Şimdi 2 saat boyunca bekletmiş olduğum incir reçelimi tekrar ocağımın üzerine alıyorum. Ve ilk aşamada yine ocağın altını yüksek ateşte açarak sonrasında kaynadıktan sonra da kısık ayara getirerek kaynatmaya devam edeceğim. Bütün incir reçeli yapmak istediğinizde bu aşamayı mutlaka atlamadan yapmanız gerekiyor. Aksi halde sürekli kaynayan incir hem dağılacak hem de istediğiniz formda olmayacaktır. Ayrıca bekleme süresinde incirler içerisinde şerbetini çektiği için içi de şerbetli çok güzel bir kıvam alacaktır.
İncir reçeli yaparken köpürme olmadığı için ben içerisinde tereyağı kullanmıyorum. Tereyağı kullandığınızda reçellerde köpürme riski de ortadan kalkmış oluyor. Ben sadece içerisinde şöyle 4-5 tane karanfil atıyorum. Çünkü incir reçelinde karanfil aroması ayrı bir lezzet veriyor açıkçası. Sizler sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz ama ben kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi incir reçelimizi hiçbir şekilde bir kaşık kullanarak karıştırmıyoruz. Böyle kenarlarından tutarak tencereyi sallayarak bu şekilde karıştırmaya özen gösterelim. Şimdi incir reçelimin kıvamını kontrol etmek amacıyla şöyle çay tabağına 2 kaşık aldım ve bunu dondurucu kısmında biraz bekleterek kıvamını kontrol edeceğim. Şöyle reçelimizin suyunu kaşık yardımıyla akıttığımızda son damlası kaşıktan ağır ağır damlıyorsa artık reçelinizin kıvamı olmuş demektir. Ben reçelimi toplamda ikinci aşamada 45 dakika boyunca kaynattım. Şimdi de içerisine limon suyu ekleyeceğim ve bir 5 dakika daha kaynatarak ocaktan indireceğim. İncir reçelimin içerisinde toplamda 2 yemek kaşığı olacak şekilde limonun suyunu ekledim. Yine her yerine gelmesi için kenarlarından tutarak şöyle tenceremi sallıyorum ve 5 dakika boyunca kaynatmaya devam ediyorum. Yani toplamda ilk 30 dakika kaynattım. Sonrasında da 50 dakika kaynatarak ben bu reçelimi hazırladım. Her ocağın kuvvetine göre süre belki değişiklik gösterecektir. Bu yüzden sizler de lütfen kontrollü olarak reçelinizi kaynatmaya, kıvam aldırmaya özen gösterin. Bu şekilde kenarda soğutuyorum ve sonrasında kavanozluyorum. Eğer sizler vakumlama işlemi yapacaksanız sıcak sıcak direkt kavanozlama işlemini yapabilirsiniz. Evet, kenarda bekletip soğutmuş olduğum reçelimi şöyle son halinde size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde incirler patlamadı, dağılmadı, parlak kıvamda çok da güzel bir incir reçeli oldu. Kanalımda birçok reçel tarifim de mevcut. Herkesin deneyip memnun kaldığı reçel tariflerime açıklamadaki linki tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Ayrıca videomu buraya kadar izleyenlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomun daha çok kitlelere ulaşması için beğenmeyi ve düşüncelerinizi minik bir yorum yazarak da belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet, şöyle reçelimin son kıvamını ve son halinde size yakından göstermek istiyorum. Bugün sizlere asla dağılmayan, tam formunda ve tam kıvamında çok da lezzetli bir incir reçeli tarifini sunmak istedim. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Ben incir reçelimi hemen tüketeceğim için bu şekilde kavanozladım ve 2 tane kavanozum oldu. Buzdolabında muhafaza edeceğim. Eğer sizler daha sonra tüketmek istiyorsanız eğer sıcak sıcak kavanozlayarak, vakumlayarak serin ve kuru bir yerde 1 sene boyunca muhafaza edebilirsiniz. Evet, ben bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.